Merhabalar arkadaşlar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda yapımı çok kolay. Ee, Fiyonklu bebek yeleğimin anlatımını yapacağım. Yeleğimi 3,5 numara şiş kullanarak ördüm. Ee, Bir yumaktan fazla, 1,5 yumak kadar da ip kullandım. İpim Kartopu Baby One, 100 gramı 250 metre uzunluğunda anti peeling bir ip arkadaşlar. Tüylenme yapmıyor. Bu renkte örmek isterseniz renk kodu K019. İstediğiniz herhangi bir markada ipleri de kullanabilirsiniz arkadaşlar, ama anti peeling olmasına dikkat edin. Tüylenme yapmayan ipleri tercih edebilirsiniz. Yeleğimin önce ön parçalarını ördüm, daha sonra arka parçasını örüp omuz kısımlarından birleştirdim arkadaşlar, örerek birleştirdim. Daha sonra fiyonklarını yaptım. Ben kırmızı renkte ip tercih ettim. Sizler pembe renk ya da farklı istediğiniz renkleri de tercih edebilirsiniz. Farklı renklerle de çok güzel olacağını düşünüyorum. Bir tane de bu şekilde orta kısmına büyük bir fiyonk yaptım. Gerçekten çok tatlı oldu. Şimdi ben yeleğimin ölçülerini vereyim. Beden genişliği 30 santim. Beden uzunluğu ise 34 santim. 2 yaş ölçülerindeki bebeklerin kullanımına uygun. Daha büyük ya da daha küçük yapmak isterseniz de model olmadığı için çok rahatlıkla küçüğünü ya da büyüğünü yapabilirsiniz. Haroşa örgüden oluşan bir model zaten. Örgüye yeni başlayanlar bile bu modeli rahatlıkla örebilirler. Şöyle arkasını da göstereyim. Arkasını düz olarak çalıştım arkadaşlar. Çok kullanışlı bir yelek oldu. Hem de görüntü olarak da çok şık, çok güzel. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorum yaparsanız sevinirim. Paylaşacağım yeni model videolarından anında haberdar olmak isterseniz de bildirim zilini açabilirsiniz. Şimdi yeleğimizin yapılışına geçebiliriz. Örmek isteyen herkese kolay gelsin. Yeleğimin ön parçası için 3,5 numaralı şişe 38 ilmek attım. Önce sol parçamızı öreceğiz. Hem ön yüzde hem de arka yüzde ters olarak öreceğim. Ben haroşamı her iki yönde de tersten örüyorum. Sizler haroşanızı her iki yönde düz olarak örüyorsanız o şekilde de örebilirsiniz. Sıra başında örgüye başlarken ilk ilmeği ters olarak örüyorum. Diğer ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Her iki yönde de haroşamızı ters olarak öreceğim ben. Sizler düz olarak da örebilirsiniz. Düz olarak örmek sizin daha kolayınıza geliyorsa o şekilde de örebilirsiniz. Hiçbir farkı yok arkadaşlar. Şimdi sıra sonunda bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sıra sonunda bir ilmeğim kaldı. Sondaki ilmeği örmeden şişime takıp ön yüze geçiyorum. Kenar kısımlarımın tırtıklı olmasını istediğim için bu şekilde sıra sonundaki ilmeği örmeden alıp diğer yüze geçince ters olarak öreceğiz. Sıra başında ters olarak öreceğiz. Kenarlarımız bu şekilde tırtıklı oluyor. Dikerken de kenarlarından dikiş izi belli olmuyor. O yüzden kenarların tırtıklı olması için sıra sonundaki ilmeği örmeden şişimize takıyoruz. Diğer yüze geçince sıra başında ters olarak örüyoruz. Yine sıra sonunda bir ilmeğimiz kalana kadar ters olarak örelim.
Sıra sonunda bir ilmeğim kaldı. Sondaki ilmeği örmeden şişime takıp, ipim önde duruyor arkadaşlar, bu şekilde ilmeği örmeden şişime takıp diğer yüze geçiyorum. Sıra başında örmediğimiz ilmeği ters olarak örüyoruz. Yine sıra sonunda bir ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi ters olarak örüp gelelim. Sıra sonunda bir ilmeğim kalana kadar ördüm. Sondaki ilmeği yine örmeden şişime takıp ön yüze geçiyorum. Bir haroşa sıramız oldu. Bu şekilde koltuk altına kadar 45-46 sıra olana kadar örelim. Daha sonra kol için kesimlerimiz olacak. Şimdi 45-46 sıra olana kadar örüp geliyorum. 46 haroşa sırası olana kadar sol ön parçamı ördüm arkadaşlar. Santim olarak da ölçüsünü vereyim. Uzunluğu 20 santim. Genişliği ise 15 santim olması gerekiyor. Benim verdiğim ölçülerde yaparsanız ölçüler bu şekilde. Şimdi kol oyuntusu için sol tarafta kesimlerimiz olacak. Toplamda 6 ilmek keseceğiz. Her sırada birer birer kol için 6 ilmek keseceğiz. Şimdi sıra sonunda 4 ilmeğimiz kalana kadar yine örmemiz gerektiği gibi örelim. Sıra sonunda 4 ilmeğimiz kalana kadar. Toplamda 46 sıra ördüm arkadaşlar. Boyunu daha uzun isterseniz de birkaç haroşa sırası fazla örebilirsiniz. Öreceğiniz bebeğin boyuna göre ölçüsünü ayarlayabilirsiniz. Yaşına göre bebek uzunsa uzun yapabilirsiniz. Ben ortalama ölçülerde örüyorum. Şimdi sıra sonunda 4 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi ters olarak örelim. İki, 4. Sıra sonunda 4 ilmeğim kaldı. İkisini birlikte ters örerek kesiyorum. Bir ilmek ters örüp sondaki ilmeği örmeden şişime takıp arka yüze geçiyorum. Kesimlerimi bu şekilde yapıyorum. Sizler haroşanızı her iki yönde de düzden örüyorsanız yine aynı şekilde sıra sonunda 4 ilmek kalana kadar düz olarak örmeniz gerekiyor. 2 ilmeği birlikte düz örerek kesmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ben tersten ördüğüm için ters örerek kesiyorum. Sizler düz olarak örüyorsanız haroşanızı 2 ilmeği düz örerek kesmeniz gerekiyor. Şimdi arka yüzde herhangi bir işlem yapmadan bütün ilmeklerimizi ters olarak örüp arka yüzü tamamlayalım. Ön yüzde tekrar kol oyuntusu için bir ilmek daha keseceğiz. Arka yüzü örüp geliyorum. Arka yüzü örüp tamamladım. Ön yüze geçtim. Yine ön yüzde sıra sonunda 4 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi ters olarak örelim. Kenar ilmeklerimiz yine tırtıklı olarak devam ediyor. Sıra sonundaki ilmeği örmeden alıp sıra başında ters olarak örüyoruz. Sıra sonunda 4 ilmeğimiz kalana kadar ilmekleri ters olarak örelim. Sıra sonunda yine 4 ilmeğim kaldı. İkisini birlikte ters örerek kesiyorum. Bir ilmek ters örüp sondaki ilmeği örmeden şişime takıyorum. Kol oyuntusu için bir ikinci ilmeğimizi kesmiş olduk. Toplamda 6 sıra kesim yapacağız. Kol oyuntusu için 6 ilmek kesmemiz gerekiyor. Şimdi arka yüzdeyim. Arka yüzü
ters örerek tamamlayıp geliyorum. Arka yüzü tamamlayıp ön yüze geçtim. İlmeklerimi yine sıra sonunda 4 ilmeğim kalana kadar ters olarak örüyorum. Haroşayı herkes alıştığı gibi örüyor arkadaşlar. Ben ters örmeye alıştığım için bana bu şekilde örmek daha kolay geliyor. Sizler düz olarak örmeye alışkınsanız o şekilde de örebilirsiniz. Yine sıra sonunda 4 ilmeğim kaldı. İkisini birlikte örerek kesiyorum. Bir ilmek ters örüp sondaki ilmeği örmeden şişime takıp arka yüze geçiyorum. Yine arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüp ön yüze geçelim. Ön yüze geçtim. Şimdi bu sırada yaka oyuntusu için de sağ tarafta yine kesim yapacağız. Sol tarafta kol oyuntusu için de dördüncü sıradayız arkadaşlar. Dördüncü ilmeğimizi keseceğiz. Yakası için ilk ilmeği, kolu için de dördüncü ilmeği keseceğiz kol oyuntusu için. İlk ilmeği yine örmeden aldım. 1 2 ilmek ördükten sonra 3. ve 4. ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum. Yakası için ilk ilmeği kesmiş olduk. Şimdi diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sıra sonunda 4 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi ters olarak örelim. Sıra sonunda 4 ilmeğimiz kaldı. İkisini birlikte ters örerek kesiyorum. Kol oyuntusu için 4. ilmeğimi kesmiş oldum. Bir ilmek ters örüp sondaki ilmeği örmeden şişime takıp arka yüze geçiyorum. Arka yüzde herhangi bir işlem yapmadan bütün ilmeklerimizi ters olarak örüp ön yüze geçelim. Ön yüze geçtim. Yaka oyuntusu için ikinci ilmeğimizi keseceğiz. İlk ilmeği ters olarak ördüm. Bir ilmek daha ördüm. 2 ilmek ördükten sonra 3. ve 4. ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum. Yine sıra sonunda 4 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi ters olarak örelim. Sıra sonunda 4 ilmeğim kaldı. İkisini birlikte ters örerek kesiyorum. Bir ilmek daha ters örüp sondaki ilmeği örmeden şişime takıyorum. Kol oyuntusu için 5. ilmeğimizi ördük. Bir ilmek daha örüp bir ilmek daha kesip arkadaşlar toplamda kol oyuntusu için 6 ilmek keseceğiz. Bir ilmek daha kesip kol oyuntusunu tamamlamış olacağız. Şimdi arka yüzü ters örerek tamamlayıp gelelim. Herhangi bir işlem yapmıyoruz arka yüzde. Arka yüzü örüp geliyorum. Ön yüze geçtim. Yaka oyuntusu için 3. ilmeğimizi keseceğiz. 2 ilmek ördükten sonra 3. ve 4. ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Yine sıra sonunda 4 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi ters olarak örelim. Sıra sonunda 4 ilmeğim kaldı. İkisini birlikte ters örerek kesiyorum.
bir ilmek örüp sondaki ilmeği de örmeden şişime takıyorum. Kol oyuntusu için toplamda 1 2 3 4 5 6 ilmek kestim. Artık kol için kesim yapmadan sadece yaka oyuntusu için kesimlerimize devam edeceğiz. Arka yüzü yine herhangi bir işlem yapmadan ters olarak örüp gelelim. Ön yüze geçtim. Kol için 6 ilmek kestik arkadaşlar. Artık kol için kesim yapmadan yaka oyuntusu için kesimlerimize devam edeceğiz. Şişimde şu anda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29 ilmeğim var. Şişimizde 18, 19 ya da 20 ilmek kalana kadar omuz genişliğini kendimiz ayarlayabiliriz arkadaşlar. İstediğimiz genişliğe ulaşınca yaka oyuntusu için de kesimlerimizi bitireceğiz arkadaşlar. Ben toplamda 19 ilmek kalana kadar keseceğim. Yani 10 ilmek daha kesmem gerekiyor. Şişimizde 19 ilmek kalana kadar yaka oyuntusu için kesimlerimize devam edelim. Şimdi şişimde 19 ilmeğim kalana kadar örmeye devam edeceğim. Yine aynı şekilde kesimlerime devam ediyorum. Dediğim gibi şişimizde 19 ilmek kalana kadar kesimlerimize devam edip gelelim. Şişimde 19 ilmek kalana kadar yaka oyuntusunu kestim. Yakası için toplamda 13 ilmek kesmiş olduk. Kol oyuntusu için de 6 ilmek kestik. Şimdi omuz kısmına kadar şişimde olan ilmeklerle öreceğim arkadaşlar. Buraya kadar kaç santim oldu? Söylüyorum. 27 santim olmuş arkadaşlar. Şimdi omuz kısmına kadar örelim. Toplamda kaç sıra, kaç santim olduğunu ördükten sonra söyleyeceğim. Omuz kısmına kadar örüp ilmeklerimi ilmek tutucuya geçireceğim. Daha sonra örerek birleştireceğiz arka parçayı ördükten sonra. Şimdi omuz kısmına kadar örüp geliyorum. Sol parçamı omuz kısmına kadar örüp tamamladım. 19 ilmeğim kalmıştı arkadaşlar. İlmek tutucuya geçirdim ilmeklerimi. Kaç sıra ördüm? En son yaka oyuntusu için kesmemizi yaptıktan sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 sıra ördüm. Toplam santim olarak da ölçüsünü vereyim. Aynı sıralarda örseniz bile elinizin sıkılığınıza ve ipinize göre boyu değişiklik gösterebilir. O yüzden santim olarak da ölçüsünü vereyim. Toplamda boyu 34 santim arkadaşlar. Sizler de 34 santim olana kadar boyu için örebilirsiniz. Sol parçamı tamamlamış oldum. Şimdi sağ parçamızın yapımına geçebiliriz. Sağ parçamız için de yine 3,5 numaralı şişe 38 ilmekle başlıyoruz. Yine haroşa olarak devam edeceğim. Haroşamı her iki yönde de tersten öreceğim. Diğer parçamızı örmüş olduğumuz gibi bu parçayı da 46 haroşa sırası olana kadar örelim. Kesimleri birlikte yapalım. Şimdi sağ parçamızı 46 haroşa sırası örüp geliyorum. Sağ parçamı 46 haroşa sırası olana kadar ördüm. Diğer parçayı kaç sıra ördüyseniz bu tarafı da aynı sırada örmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi kol oyuntusu için sağ tarafta kesimlerimi yapacağım. Yaka oyuntusu için de sol tarafta. Şimdi kol oyuntusu için kesimlerimize başlayalım. İki ilmek ördükten sonra
Üçüncü ve dördüncü ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum. Sıramızı ters örerek tamamlayalım. Daha sonra arka yüzü de tamamlayıp gelelim. Arka yüzü tamamladım. Ön yüze geçtim. Kol için ikinci kesimimizi yapacağız. Yine 2 ilmek ters örüp üçüncü ve dördüncü ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Yine sıramızı ters olarak tamamlayalım. Arka yüzde herhangi bir işlem yapmıyoruz. Yine arka yüzü ters örüp ön yüze geçelim. Arka yüzü tamamladım. Ön yüze geçtim. Kol oyuntusu için üçüncü ilmeğimizi kesiyoruz. 1, 2, ikinci ve üçüncü ilmeği birlikte örerek kesiyoruz. Yine aynı şekilde ön yüzü tamamlayalım. Arka yüze geçelim. Arka yüzümüzü de tamamlayıp kol için dördüncü ilmeğimizi keselim. Dördüncü sırada yakası için sol tarafta kesim yapacağız. Yaka oyuntusu için de ilmekleri kesmeye başlayacağız. Şimdi sıramı tamamlayıp arka yüzü örüp geliyorum. Arka yüzü tamamladım. Şimdi kol oyuntusu için dördüncü ilmeğimi keseceğim. 2 ilmek ördükten sonra üçüncü ve dördüncü ilmeği kesiyorum. Şimdi sıra sonunda 4 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi ters olarak örelim. Kol için toplamda 6 ilmek kesmemiz gerekiyor. 4 tanesini kestik arkadaşlar. 2 tane daha kesip kol oyuntusu için kesimlerimizi tamamlamış olacağız. Yakası için ise 13 ilmek keseceğiz. Şişimizde 19 ilmeğimiz kalacak. 19 ilmekle de omuz kısmına kadar öreceğiz. Diğer parçayı kaç sıra ördüyseniz bu parçamızı da o sırada örmemiz gerekiyor. Sıra sonunda 4 ilmeğim kaldı. İkisini birlikte örerek kesiyorum. Bir ilmek örüp sıra sonundaki ilmeği örmeden şişime takıyorum. Yakası için de ilk ilmeğimizi kesmiş olduk. Şimdi arka yüzde herhangi bir işlem yapmadan arka yüzü ters olarak öreceğiz. 2 ilmek kol için keseceğiz arkadaşlar. Yakası için 1 ilmek kestik. Toplamda 13 ilmek kesmemiz gerekiyor yakası için. 12 ilmek daha keselim. Her sırada birer ilmek keserek 13 ilmeğe tamamlayalım. Şişimizde 19 ilmeğimiz kalacak. Diğer parçamızda olduğu gibi 13 ilmek kestikten sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 sıra öreceğiz. Yani sizler de diğer parçanızı kaç sıra ördüyseniz kesimleri tamamladıktan sonra sağ parçanızı da o sırada örüp tamamlayalım. Şimdi ben omuz kısmına kadar örüp geleyim arkadaşlar. Daha sonra birlikte omuz birleştirmesini ve omuz birleştirmesini yapacağız. Tabii ki önce arka parçayı örmemiz gerekiyor. Şimdi sağ parçamı tamamlayıp geliyorum. Sağ parçamızı da omuz kısmına kadar örüp tamamladım. Yaka kesimlerini tamamladıktan sonra 15 haraşo sırası ördüm. Diğer parçayı da aynı sırada örmüştüm. Şimdi sağ parçamı da tamamladım. Şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Sol parçayı ve sağ parçayı yan yana koyup ikisi de aynı sıralarda arkadaşlar. Parçalarımı tamamladıktan sonra arka parçamızı örmeye geçtim. Arka parçada anlatılacak pek bir şey olmadığı için anlatımını göstermedim. Şu şekilde sayılarını vereyim. Arka parçamıza 74 ilmekle başladım. Yine kenarlarının tırtıklı olması için sıra sonundaki ilmeği örmeden alıp sıra başında ters olarak ördüm. 74 ilmekle başlayıp ön parçalarda olduğu gibi
46 haroşa sırası ördükten sonra kol oyuntusu için hem sağ tarafta hem sol tarafta kesimler yaptım. Toplamda 6 ilmek kestim. Her sırada birer ilmek olmak şartıyla arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 ilmek sağ kenarda, 6 ilmek de sol kenarda, toplamda 12 ilmek kestim. 12 ilmek kestikten sonra omuz kısmına kadar haroşa olarak ördüm. Şişimde 62 ilmeğim kaldı. 62 ilmekle sayalım arkadaşlar. Kesimlerimizi tamamladıktan sonra kaç sıra ördüğümü. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ilmek kestim. Şimdi 25. sırayı öreceğim. 25. sırada omuz kısımlarını örüp yakası için kesim yapacağız. Şimdi 19 ilmeğimizi yine ters olarak örelim. Sayalım: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. 19 ilmek ördükten sonra yakası için kesimlerimize geçelim. 2 ilmeği birlikte ters olarak örüyorum. Aynı ilmeği tekrar şişime taktım. Yine 2 ilmeği birlikte ters olarak örüyorum. İlmeği tekrar şişime taktım. 2 ilmeği birlikte ters olarak örüyorum. Haroşa olarak ördüğümüz için yeleğimizi, kesimlerimizi de bu şekilde haroşa görüntüsü verebilmek için ters olarak kesiyoruz. Sıra sonunda 19 ilmeğimiz kalana kadar yakamızı keselim. Sıra sonunda 19 ilmeğim kalana kadar yakasını kestim. Şimdi omuz için ilmeklerimi yine ters olarak örüyorum. Ön yüz örüyoruz. Şu anda arka yüzde ön parçalarla omuz kısmından birleştireceğiz. ...19 ilmeğimi ördüm. Şimdi arka yüze çevirip bırakıyorum. Önce sağ parçamızı birleştirelim arkadaşlar. Sağ parçamı alıyorum. Arka parçanın üzerine bu şekilde yerleştiriyorum. Yerleştirdikten sonra ilmeklerimizi şu şekilde alalım. Bir ilmek ön parçadan, bir ilmek arka parçadan, bir ilmek ön parçadan ve bir ilmek arka parçadan ilmeklerimizi alarak tek şişe geçirelim. Bütün ilmeklerimizi bu şekilde alıp geliyorum. Bütün ilmeklerimi aldıktan sonra ön parçamı şu şekilde arka tarafa çevirip arka yüzüne ilmeklerimizi arka yüzde bu şekilde elimizle düzeltelim. Şimdi buradaki şişimle ipimi zaten uzun bırakmıştım örebilmek için arkadaşlar. Şimdi bu tarafta ipim olmadığı için arkadaşlar iki tarafta ipim kalmış. O yüzden ilmekleri buradaki şişime geçiriyorum. Yani ipiniz burada kaldıysa arkadaşlar buradaki iple de kesim yapabilirsiniz. İpiniz hangi taraftaysa bu şekilde ilmekleri tek şişe geçirdikten sonra o tarafa geçebilirsiniz. Benim ipim de bu tarafta kalmış. O yüzden ilmekleri bu taraftan keseceğim şu şekilde. Şimdi ilmeklerimi üçer üçer keseceğim. 3 ilmeği şişime geçirdikten sonra üçünü birlikte ters olarak örüyorum.
Tekrar ilmeği şişime geçirdim. 3 ilmek alıp 3 ilmeği birlikte ters olarak örüyorum. İlmeklerimi bu şekilde ters örerek kesiyorum. Bu şekilde düzgün bir omuz birleştirme tekniğini kullanmış oluyoruz arkadaşlar. İğne ile dikersek olmuyor arkadaşlar. Omuz görüntüsü biraz kalın oluyor. O yüzden ben bu şekilde ilmekleri örerek omuz kısmını birleştiriyorum. Şimdi bütün ilmeklerimi kesip geliyorum. Bütün ilmeklerimi keserek omuz kısmını birleştirmiş oldum arkadaşlar. Şu şekilde görüntüsünü de göstereyim. Gerçekten düzgün bir birleştirme tekniğini kullanmış olduk. Daha sonra burada kalan ipleri kesip aralardan tığ yardımıyla gizleyelim. Şimdi diğer omzumuzu birleştirmeye geçelim. Omuz kısmını birleştirdikten sonra iplerimi keserek iç kısımlardan tığ yardımıyla gizledim arkadaşlar. Ben bu arada fiyonklarımı da yapıp diktim. Bu kenarın dikişini de yaptım arkadaşlar. Diğer kenarı da birlikte dikeceğiz. Dikiş izi olmadan nasıl birleştiriyorum onu da göstereceğim. Şimdi bu omzumuzu birleştirelim arkadaşlar. Yine aynı şekilde bir ilmek ön parçadan, bir ilmek arka parçadan alarak tek şişe geçiriyorum. Daha sonra ipim hangi yöndeyse o yöne geçiyorum. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi alalım. Daha sonra üçer üçer omuzda olan ilmekleri keserek tamamlıyoruz arkadaşlar. Zaten diğer tarafta gösterdim. Diğer omuzu birleştirmiş olduğumuz gibi bu omzumuzda birleştirelim. Şimdi dikişleri nasıl yapıyorum onu göstereyim. Dikişleri iğne yardımıyla dikeceğiz. Kenarda uzun ipimi bırakmıştım. Sizlerin ipiniz yoksa tekrardan ip alarak dikebilirsiniz. Örerken tırtıklı bırakmış olduğumuz kısımlardan dikeceğiz. Şu şekilde hemen tırtıklı kısımlara batıyorum. Ön parçadan ve arka parçadan ilmeklerin içerisine girerek birleştiriyorum. Birleştirme yöntemi gerçekten çok kolay. Hem de dikiş izi olmadan birleştiriyoruz. Şöyle yakından da göstereyim. Bakın arkadaşlar, gerçekten hem ön yüzde hem de iç yüzde herhangi bir çirkin bir görüntü yok. Bu şekilde bu kenarı da birleştirelim arkadaşlar. Fiyonklarımı nasıl yapıyorum? Şimdi onu göstereyim. İstediğiniz herhangi bir rengi alabilirsiniz arkadaşlar. Ben kırmızı renk tercih ettim. Ama pembe renkle de çok güzel olacağını düşünüyorum. Pembe renkle de öreceğim. Şimdi ilmeklerimizi tığ yardımıyla ilmek atacağız. Zincir çekeceğiz yani. 1, 2, toplamda 40 tane zincir çekelim. Kırk tane zincir çektikten sonra şu şekilde ilmeğimi kesip çıkarıyorum. Bu uzunlukta zincir çekiyoruz arkadaşlar. Fiyonklarınızın daha büyük olmasını istiyorsanız daha uzun da çekebilirsiniz. Şu şekilde fiyonklarımı yapıp yeleğime dikiyorum. İkiye katlayıp her iki tarafı şöyle birbirinin içinden geçirip sıkıştırıyorum. Bunu yapmak da gerçekten çok kolay. Şöyle elinizle fiyonklara form verin arkadaşlar. İstediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Kalan ipleri de
kesiyorum. Şimdi fiyonkumu nasıl dikiyorum onu da göstereyim son olarak. Yeleğimi örmüş olduğum ipi alıyorum arkadaşlar. Kırmızı renkle dikmiyorum. Krem rengi ipi kullanıyorum dikerken. Arkada çirkin bir görüntü olmasın diye arkadaşlar. Bakın şu şekilde herhangi bir çirkin bir görüntü yok. Kendi rengiyle diktiğimiz için. Fiyongumun tam ortasından dikiyorum. Bu şekilde dikip sabitliyorum arkadaşlar. Şimdi kenar dikişini ve omuz kısmını tamamlayıp geliyorum. Daha sonra bağcık kısımlarını yapacağım. Düğme dikmeyeceğim arkadaşlar. İlik açmadık çünkü örerken. İsterseniz örerken ilik açıp düğme de dikebilirsiniz. Ben fiyonklu olduğu için yine şu kısımlara fiyonk yapacağım. Nasıl yapıyorum göstereceğim. Şimdi kenar dikişini ve omuz kısmını tamamlayıp gelelim. Şimdi bağcık yapımını göstereceğim arkadaşlar. Bir tanesini ben yaptım. Normalde 3 tane bağcık yapacaktım. Fakat görüntü olarak çok fazla olmasın diye bir tane sadece şu kısma yine fiyonk şeklinde bağcığımızı yapacağız. Ben bağcığımı yaptım. Şimdi nasıl yapıyorum göstereceğim. Önce ipimizi biraz uzun bırakacak şekilde alalım. Yine bir zincir çekelim. Buraya bir tane. Daha sonra şu şekilde alttaki ipi dolayıp uzun bıraktığımız ipi örüyoruz. Alttaki ipi dolayıp uzun bırakmış olduğumuz ipi örerek 16-17 santim kadar bağcığımızı bu şekilde örüp isterseniz iğne yardımıyla şu kısma dikebilirsiniz. İsterseniz de sık iğne yaparak dikebilirsiniz. Şimdi 17 santim olana kadar bağcığımızı örelim. 17 santim olana kadar ördükten sonra istediğimiz yere bağcığı yapabiliriz. Ben şu şekilde buraya birleştireceğim. Şu çevireyim. Karşılıklı denk gelecek şekilde bağcıklarımızı bu şekilde örerek tığ yardımıyla birleştirip şimdi keselim arkadaşlar. Kalan ipleri de gizleyelim. Şimdi iplerimi gizleyip geliyorum. Her iki tarafa bağcık yaptıktan sonra şu şekilde bağcığımızı yapalım. Çok tatlı, çok kullanışlı bir yelek oldu arkadaşlar. Hem de yapılışı gerçekten çok kolay. Örgüye yeni başlayanlar bile bu modeli rahatlıkla örebilirler. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorum yaparsanız sevinirim. Paylaşacağım yeni model videolarından anında haberdar olmak isterseniz de bildirim zilini açabilirsiniz. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.